Genç askerin rüyası. 1463 yılının ilkbaharıydı. Osmanlı ordusunun genç bir askeri olan Mehmet, İstanbul surlarının gölgesinde kurulan çadırında uyanmıştı. Gece rüyasında İstanbul'un fethedildiğini, büyük bir zafer kazanıldığını görmüştü. Sultan II. Mehmet'in liderliğinde ordusunun şehre girdiğini, sancağın Ayasofya'nın kubbesine çekildiğini, halkın heyecanla bu zaferi kutladığını hayal etmişti. Rüya öylesine gerçekçiydi ki Mehmet uyandığında, bunun bir işaret olduğuna inandı. Yıllardır planlanan büyük kuşatma artık son aşamasındaydı ve Mehmet bu destanın bir parçası olacaktı. Mehmet, dua ederek güne başladı. Ordudaki diğer askerler de çadırlarını terk etmiş, sabahın ilk ışıkları altında son hazırlıklarını yapıyordu. Şehir kapılarının ardında Bizans'ın son imparatoru Konstantin, çaresizce Osmanlı ordusuna karşı koymaya çalışıyordu. Ancak Mehmet biliyordu ki, bu kuşatmada başarı kesinlikle Sultan Mehmet'in olacaktı. Sultanın hem zekası hem de kararlılığı herkesin dilindeydi. Genç asker, bugün İstanbul'un düşeceğini hissediyordu. İstanbul surlarının önünde. Osmanlı ordusu günlerdir İstanbul surlarının önünde konuşlanmıştı. O güne kadar pek çok imparator, hükümdar ve ordu bu surları aşmaya çalışmış, fakat başarısız olmuştu. Mehmet, surların büyüklüğü ve ihtişamı karşısında bir an için büyülenmişti. Bu surlar, Bizans İmparatorluğu'nun koruyucusu olarak biliniyordu. Aşılmaz, yıkılmaz birer duvar gibiydiler. Fakat Sultan II. Mehmet, bu zorluğun üstesinden gelecek kadar kararlıydı. Sultan, fethin başlangıcından itibaren büyük bir strateji izlemişti. İstanbul'u kuşatmadan önce Boğaz'ın kontrolünü ele geçirmiş, Karadeniz ve Akdeniz arasındaki ticaret yollarını kesmişti. Ayrıca devasa toplar yaptırmıştı. Bu toplar, dönemin en güçlü savunma yapılarından olan İstanbul surlarını aşmak için tasarlanmıştı. Her atış, şehrin direncini biraz daha sarsıyor, Bizans askerlerinin umutlarını yok ediyordu. Mehmet, top atışlarını izlerken, surların önünde bekleyen Osmanlı ordusunun gücünü ve sultanın liderlik becerisini bir kez daha takdir etti. Sultanın gözünde surlar sadece taş duvarlardan ibaretti. Her top atışıyla surlarda yeni gedikler açılıyor, Bizans'ın son umutları da bu gediklerden kayboluyordu. Mehmet ve arkadaşları, sultanın yanında savaşıyor olmaktan büyük gurur duyuyorlardı. Zorlu günler ve gece saldırıları. Kuşatma haftalarca sürdü. Her geçen gün Bizans'ın direnci biraz daha kırılıyor, Osmanlı ordusunun sabrı ve gücü ise hiç tükenmiyordu. Sultan II. Mehmet, geceleri dahi dinlenmeden planlar yapıyordu. Mehmet, gece vakti karanlığın çökmesiyle birlikte düzenlenen gizli operasyonların birinde görev aldı. Sultan, gece boyunca surlara sızma operasyonları düzenleyerek Bizans'ın savunmasını zayıflatmaya çalışıyordu. Mehmet, arkadaşlarıyla birlikte gece karanlığında surların dibine kadar ilerledi. Nefeslerini tutarak sessizce surlara tırmandılar, düşmanın uyuduğu anlarda küçük ama etkili saldırılar düzenlediler. Bu gece saldırıları, Bizans savunmasını yıpratmaya yönelikti. Sultan II. Mehmet'in amacı, sadece askerlerin direncini değil, düşmanın moralini de kırmaktı. Mehmet, surların tepesinden baktığında şehrin içindeki sessizliği, çaresizce bekleyen halkın korkusunu hissediyordu. Bu saldırılarla Bizans halkının umudu tükeniyor, sabah olduğunda Osmanlı ordusunun önünde artık daha savunmasız bir şehir oluyordu. Mehmet için bu anlar hayatının en kritik dakikalarıydı. Her adımda düşmanın fark etme ihtimali vardı. Fakat sultanın mükemmel planı işliyordu. Mehmet ve arkadaşları, sabah olduğunda kuşatmanın çok daha başarılı olacağını biliyordu. Sultanın dehası, sadece silahların gücünde değil, düşmanın zihninde de savaşmayı bilmesindeydi. Son büyük saldırı ve surların aşılması. Günler sonra, kuşatmanın son aşamasına gelinmişti. Osmanlı ordusu, artık surların büyük bir kısmını yıkmış, şehre girecek gücü bulmuştu. Sultan II.
Mehmet, son hücum emrini verdiğinde, güneş yeni doğuyordu. Mehmet ve arkadaşları, kılıçlarını çekip öne atıldılar. Osmanlı askerleri dalga dalga surlara tırmanıyor, Bizans askerlerinin son direnişine karşı mücadele ediyordu. Genç Mehmet, surlara tırmanırken kalbinde büyük bir coşku vardı. İstanbul'un fethedileceğini biliyor, o anların bir parçası olmanın gururunu taşıyordu. Osmanlı askerleri surlardan içeri girdiğinde, şehirde büyük bir kaos yaşandı. Bizans halkı, şehirlerinin düşmek üzere olduğunu anladığında büyük bir korkuya kapıldı. Bizans'ın son imparatoru Konstantin, askerlerine sonuna kadar savaşmalarını emretmişti, fakat direniş kısa sürdü. Mehmet, surlardan içeri girdiğinde, İstanbul'un dar sokaklarında Osmanlı askerlerinin ilerlediğini gördü. Şehrin her yerinde Osmanlı sancağı dalgalanıyordu. İstanbul artık Osmanlı'nındı. Ayasofya'ya yürüyüş ve sultanın merhameti. Sultan II. Mehmet, şehrin alınmasından sonra ilk iş olarak Ayasofya'ya yöneldi. Bu büyük ve görkemli yapı, Hristiyan dünyasının en önemli ibadethanelerinden biriydi. Sultan, beraberindeki askerleriyle birlikte şehre girdikten sonra, halkın zarar görmemesi için emir verdi. Genç Mehmet, sultanın bu kararını duyduğunda derin bir saygı hissetti. Fatih, sadece bir şehir değil, aynı zamanda halkın gönlünü de fethediyordu. Sultan, Ayasofya'ya ulaştığında sessiz bir dua etti. Ardından binanın camiye dönüştürüleceğini ilan etti. Ayasofya, artık bir Osmanlı camisi olacaktı. Mehmet, sultanın bu büyük vestini izlerken, bir şehrin sadece kılıçla değil, akılla ve merhametle de fethedileceğini anlamıştı. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u almış, Bizans İmparatorluğu'nun sonunu getirmişti. Fakat zaferini kan dökerek değil, adalet ve merhametle pekiştirmişti. Zaferin ardından, yeni bir dönem. İstanbul'un fethi sadece bir şehrin ele geçirilmesinden çok daha fazlasıydı. Bu zafer, bir çağı kapatıp bir çağı açtı. Bizans İmparatorluğu'nun sonunu getiren bu fethi, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişinin başlangıcı oldu. İstanbul, Osmanlı'nın yeni başkenti olacak, Sultan II. Mehmet ise tarihe Ey Fatihi unvanıyla geçecekti. Mehmet ve diğer genç askerler, fethedilen şehrin sokaklarında yürürken tarihin bir parçası olduklarını biliyorlardı. İstanbul artık Osmanlı'nın kalbi, İslam dünyasının yeni merkeziydi. Şehirde her köşede Osmanlı'nın izleri görünmeye başlamıştı. Eski Bizans yapıları, Osmanlı mimarisiyle harmanlanacak ve İstanbul, yeni bir medeniyetin doğuşuna tanıklık edecekti. Mehmet, savaştan sonra İstanbul'un sokaklarında yürürken, zaferin sadece bir başlangıç olduğunu anladı. Sultan II. Mehmet, sadece bir şehri değil, aynı zamanda büyük bir imparatorluğu kuracak olan bir liderdi. Genç Mehmet, bu büyük zaferin bir parçası olmanın gururunu taşıyordu. O gün İstanbul fethedildi. Ama asıl zafer Osmanlı'nın ve Sultan Mehmet'in kalıcı olarak dünya tarihine kazınmış bir miras bırakmasıydı. Bu fetih, Osmanlı İmparatorluğu'nun güçlenmesine ve dünya siyasetinin yeniden şekillenmesine neden oldu. Genç Mehmet ve diğer askerler, bu büyük destanın kahramanları olarak tarihteki yerlerini aldılar. Kanalımızın daha geniş kitlelere ulaşması için lütfen beğenip abone olmayı unutmayın.